Bir zamanlar yoksul bir terzi yaşıyordu. Oğlu Alaaddin adında, dikkatsiz, tembel bir adamdı. Gün boyu sokaklarda Little Delle ile oynamaktan başka bir şey yapmayacak bir çocuk, kendisi gibi çocuklar. Bu durum babayı o kadar üzür ki öldü. Yine de, annesinin gözyaşları ve duaları, Alaaddin kendi yollarını düzeltmedi. Bir gün, her zamanki gibi sokaklarda oynarken, bir yabancı ona yaşını sordu ve eğer terzi Mustafa'nın oğlu değilse, "Evet, efendim," diye yanıtladı Alaaddin, "ama çok uzun zaman önce öldü." Bunun üzerine yabancı, kim ünlü bir Afrikalı sihirbazdı, boynuna çöktü ve onu öptü ve şöyle dedi, "Ben senin amcanım ve seni kardeşime benzemekten tanıyordum. Annenin yanına git ve ona geldiğimi söyle." Alaaddin eve koştu ve annesine bunu anlattı yeni bulduğu amca. "Gerçekten evlat," dedi, "baban bir kardeşim vardı ama hep öldüğünü düşünürdüm." Ancak hazırlık yaptı, akşam yemeği yedi ve Alaaddin'e amcasını aramasını istedi. Amca şarap ve meyve yüklü geldi. O Mustafa'nın oturduğu yeri öptü ve teklif etti. Alaaddin'in annesi, onu daha önce görmemiş olmasına şaşırmaması için, çünkü 40 yıldır ülke dışındaydı. Sonra Alaaddin'e döndü ve sordu, ona mesleği geldi. Bu yüzden çocuk başını eğdi, annesi ise içeri girdi, gözyaşları. Alaaddin'in boş durduğunu ve hiçbir meslek öğrenmeyeceğini öğrenince teklif etti onun için bir dükkan alıp ürünü stoklamak. Ertesi gün satın aldı Alaaddin, güzel bir takım elbise giydi ve onu şehrin her yerine götürdü, ona manzaralar için onu gece düşerken annesinin yanına götürdü, annesi ise çok sevinçliydi, oğlunu çok güzel görüyor. Ertesi gün sihirbaz Alaaddin'i çok uzak aradaki güzel bahçelere götürdü, şehir kapılarının dışında. Bir çeşmenin yanına oturttular ve sihirbaz bir şey yaptı, kek kuşağından çıkardı, kemerini aralarında paylaştı. Sonra yolculuklara başladılar, neredeyse dağlara ulaşana kadar ilerlediler. Alaaddin o kadar yorgundu ki geri dönmek için yalvardı ama sihirbaz onu hoş hikayeler ve ipucuyla büyüledi, kendi isteğine rağmen devam ediyordu. Sonunda iki dağa vardılar, birbirlerine ayrılmış dar vadi. "Daha ileri gitmeyeceğiz," dedi amcası. "Ben sana harika bir şey gösterecek, sadece ben yakırken sen çubukları topluyorsun." Bir yangın. Ateş yakıldığında sihirbaz üzerine elinde olan bir tozu attı, aynı zamanda bazı sihirli sözler söylüyordu. Toprak biraz sarsıldı önünde, ortasında pirinç halka bulunan kare bir düz taş ortaya çıkıyor, onu artırmak için. Alaaddin kaçmaya çalıştı ama sihirbaz onu yakalayıp teslim oldu, onu yere seren bir darbe. "Ne yaptım amca?" acı bir şekilde söyledi. Bunun üzerine sihirbaz daha nazik bir şekilde şöyle dedi, "Hiçbir şeyden korkma, ama bana itaat et. Bu taşın altında senin olacak bir hazine var ve hayır, bir başkası dokunabilir, bu yüzden tam olarak söylediğimi yapmalısın." Kelime hazine. Alaaddin korkularını unuttu ve ona söylendiği gibi yüzüğü tuttu, dedi babası ve büyük babasının isimleri. Taş oldukça kolay çıktı ve bazı basamaklar belirdi. "Aşağı in," dedi sihirbaz, "o basamakların dibinde, 3 büyük salona açılan açık bir kapı bulacaksınız. Önlüğünü kapat ve hiçbir şeye dokunmadan içinden geç, yoksa dokunacaksın, anında öl." Bu salonlar, güzel meyve ağaçlarından oluşan bir bahçeye açılır. Yürümeye devam et, bir terasta, yanan bir lambanın bulunduğu nişe gelirsin. "Yağı dök içeriyor, bana getir." Parmağından bir yüzük çıkardı ve ona verdi. Alaaddin, ona başarı arzusu veriyordu. Alaaddin, büyücünün dediği gibi her şeyi buldu, meyveden biraz meyve topladı, ağaçları aldı ve lambayı aldıktan sonra mağaranın ağzına vardı. Sihirbaz büyük bir aceleyle bağırdı, "Çabuk et ve lambayı bana ver." Bu Alaaddin mağaradan çıkana kadar bunu yapmayı reddetti. Sihirbaz bir korkunç tutku ve ateşe biraz daha barut atarak dedi bir şey, taş tekrar yerine yuvarlandı. Adam ülkeyi terk etti, bu da onun amcası olmadığını açıkça gösteriyordu. Alaaddin ise kurnaz bir büyücü, sihir kitaplarında bir şeyler okumuştu, harika bir lamba, bu da onu dünyanın en güçlü adamı yapardı. Yine de nerede bulacağını sadece o biliyordu, sadece onun elinden alabilirdi bir tane daha. Bu amaçla aptal Alaaddin'i seçmişti, niyeti lambayı al ve sonra onu öldür. 2 gün boyunca Alaaddin karanlıkta kaldı, ağlayarak ve yakındı. Sonunda o ellerini dua ederek birleştirdi ve böylece yüzüğü ovuşturdu, ki yüzük sihirbaz ondan almayı unutmuştu. Hemen devasa ve korkutucu bir cin topraktan yükseldi ve dedi, "Benimle ne yapmak istiyorsun? Ben yüzüğün kölesiyim ve her konuda sana itaat edecek." Alaaddin korkusuzca, "Beni buradan kurtar.
diye cevap verdi ve bunun üzerine dünya açıldı ve kendini dışarıda buldu. Gözleri ışığı kaldırabildiği anda gitti eve dönmüştü ama eşiğinde bayıldı. Kendine geldiğinde annesine söyledi geçmiş olanı ve ona lambayı ve topladığı meyveleri gösterdi, bahçe ve aslında değerli taşlardı. Sonra biraz yiyecek istedi. "Ah, çocuk," dedi, "evde hiçbir şeyim yok ama ben biraz pamuk eğirdim ve satacağım." Alaaddin ona onu tutmasını söyledi, pamuk, çünkü lambayı satacaktı. Çok kirli olduğu içinse, sürtün, daha yüksek fiyata sokulabilir diye. Anında korkunç bir cin belirdi ve ne alacağını sordu. Bayıldı ama Alaaddin, "Lamba," cesurca söyledi, "bana bir şeyler getir." Cin geri döndü, bir gümüş kase, zengin etler içeren 12 gümüş tabak, 2 gümüş bardaklar ve 2 şişe şarap. Alaaddin'in annesi, kendine geldiğinde kendisi de şöyle dedi, "Bu muhteşem ziyafet nereden geliyor?" "Sorma, ama ye," diye yanıtladı Alaaddin. Böylece kahvaltıda oturduklar, ta ki o da sona kadar akşam yemeği zamanı, Alaaddin annesine lambadan bahsetti. Satması için yalvardı ve şeytanlarla hiçbir ilgisi yok. "Hayır," dedi Alaaddin, "şans bize erdemlerini fark ettirdi, onu kullanacağız ve aynı şekilde yüzük, onu her zaman parmağımda takacağım." Eğer getirdiği tüm cin yedi, Alaaddin gümüş tabaklardan birini sattı ve böylece ta ki kimse kalmayana kadar devam etti. Sonra cin ile iletişime geçti ve cin onu verdi, başka bir plaka seti vardı ve böylece yıllar yaşadılar. Bir gün Alaaddin, sultandan herkesin evde kalıp kepenklerini kapatırken, kızı prenses yanına giderken banyodan. Alaaddin, onun yüzünü görme arzusuyla sarıldı, ki bu çok zordu, çünkü her zaman örtülü olurdu. Kapısının arkasına saklandı, bet yaptı ve bir çatlaktan gizlice baktı. Prenses içeri girerken peçesini kaldırdı ve o kadar güzel görünüyordu ki Alaaddin ona ilk görüşte aşık oldu. O eve o kadar değişmiş ki annesi korkmuştu. Ona çok sevdiğini söyledi, prenses o kadar derin ki, onsuz yaşayamazdı ve onu içeri davet etmek istedi, babasının evliliği. Annesi bunu duyunca gülmekten patladı. Ama Alaaddin sonunda onu sultanın önüne gidip kendi çocuğunu taşımaya ikna etti. Talep. Bir peçete aldı ve içine sihirli meyveleri koydu. Büyülü bahçe, en güzel mücevherler gibi parıldayan ve parlıyordu. O bunları sultanı memnun etmek için yanına aldı ve lambaya güvenerek yola çıktı. Büyük vezir ve konsey lordları, o içeri girerken içeri girmişti ve kendini sultanın önüne koydu. Ancak o buna hiç dikkat etmedi. O, bir hafta boyunca her gün gitti ve aynı yerde durdu. Ne zaman konsey 6. gün dağıldı ve sultan vezirine şöyle dedi, "Görüyorum her gün bir peçete içinde bir şeyler taşıyan seyirci odasında belirli bir kadın. Bir dahaki sefere onu ara, ne istediğini öğreneyim." Ertesi gün, bir vezirden işaret alarak tahtın dibine çıktı ve kaldı, diz çöktü, ta ki sultan ona şöyle dedi, "Kalk, iyi kadın, ve bana söyle ne istersen." Tereddüt etti, bu yüzden sultan sadece vezir ve ona özgürce konuşmasını istedi, önceden affedeceğine söz verdi ne söylerse. Sonra oğlunun şiddetli aşkını anlattı. Prenses, "Onu unutması için dua ettim," dedi, "ama kibirli, eğer gitmeyi reddedersem çaresiz bir iş yapmakla tehdit etti." Prensesin eli için majesteleri. "Şimdi sadece beni affetmemeni diliyorum, ama oğlum Alaaddin." Sultan ona nazikçe ne olduğunu sordu. Peçete, ardından mücevherleri açıp sundu. "Evet," gök gürültüsü çaktı ve vezire dönerek şöyle dedi, "Ne diyorsun?" "Olmalı prensesi, onu böyle bir bedelle değerli kılan birine vermeyeceğim mi?" Vezir, onu kendi oğlu olarak istediğinde, sultandan onu tutmamasını istedi. 3 ay boyunca oğlunun başarabileceğini umuyordu, ona daha zengin bir hediye. Sultan bunu kabul etti ve Alaaddin'in annesine söyledi, evliliğe onay vermiş olsa da, onun bir daha önüne çıkmaması gerektiğini belirtti 3 ay boyunca. Alaaddin neredeyse 3 ay sabırla bekledi. Ama 2 ay geçtikten sonra, annesi, petrol almak için şehre giderken herkesin sevindiğini gördü ve sordu, ne oluyordu? "Bilmiyor musun?" dedi cevap, "Büyük vezirin oğlu sultanın kızıyla evlenecektir bu gece." Nefes nefese koştu ve Alaaddin'e söyledi, o ise şaşkındı önce ama hemen lambayı düşündü. Hem onu hem de cini ovuşturdu, ortaya çıktı ve şöyle dedi, "İsteğin nedir?" Alaaddin şöyle yanıtladı, Sultan, bildiğin gibi, bana ve vezire verdiği sözü bozdu, oğlu prensesi alacak. Emrim, bu gece buraya getirin. Gelin ve damat gibi." "Efendim, ben itaat ediyorum," dedi cin. Alaaddin sonra odasına gitti,
Orada gerçekten gece yarısı cin vezirin oğlu ve prensesin bulunduğu yatağı taşıdı. "Bu yeni evli adamı al," dedi ve "dışarı çıkar, soğuktan sonra da şafak doğduğunda geri döneceğim." Bunun üzerine cin vezirin oğlu yataktan kalktı, Alaaddin prensesle kalktı. "Korku hiçbir şey," dedi Alaaddin ona, "sen benim eşimsin, bana söz vermişsin, adaletsiz baban, sana zarar gelmeyecek." Prenses de vardı, konuşmaya korktu ve hayatının en mutsuz gecesini geçirdi. Alaaddin yanına uzandı ve derin uykuya daldı. Belirlenen saatte cin titreyen damadı getirdi, yerine yatırdı ve yatak sarayına geri döndü. Hemen sultan kızına günaydın dilemek için geldi. Mutsuz vezirin oğlu fırladı ve saklandı, prenses ise söylemedi bir kelime ve çok üzgündü. Sultan annesini yanına gönderdi. Annesi şöyle dedi, "Nasıl oldu da çocuk, babanla konuşmuyorsun? Ne var oldu?" Prenses derin bir iç çekti ve sonunda annesine nasıl olduğunu anlattı. Gece boyunca, yatak garip bir eve taşınmıştı ve ne oradan geçti. Annesi ona hiç inanmadı ama ona söz verdi, "Kalk ve bunu boş bir rüya olarak gör." Ertesi gece tam olarak aynı şey oldu ve ertesi sabah, prenses konuşmayı reddedince sultan onun kafasını kesmekle tehdit etti. Sonra her şeyi itiraf etti ve vezirin oğluna bunun olup olmadığını sormasını istedi yani. Sultan, vezire, gerçeği sahibi olan oğluna sormasını söyledi ve ekledi, prensesi ne kadar çok sevse de, yaşamaktan çok ölmeyi tercih ettiğini, yine böyle korkulu bir gece ve ondan ayrılmak istiyordu. Dileği şuydu, kabul edildi ve ziyafet ve sevinç sona erdi. 3 ay geçtikten sonra, Alaaddin annesini sultana hatırlatmak için gönderdi sözünden. O da önceki yerinde duruyordu ve sultan, ki Alaaddin'i unuttu, hemen hatırladı ve onu çağırdı. Onu gördüğünde yoksullukla sultan sözünü tutmaya her zamankinden daha az istekli hissetti ve vezirin tavsiyesi, ona bu kadar yüksek bir değer koymasını tavsiye eden prenses ki yaşayan hiçbir erkek de buna yaklaşamazdı. Sultan sonra Alaaddin'in annesi, şöyle der, "İyi kadın, bir sultan kendi söz vereceğim, ben de kendi sözümü hatırlayacağım ama oğlun önce bana 40 göndermeli, 40 siyah kölen taşıdığı ve aynı sayıda kölenin önderliğinde taşıdığı mücevherlerle dolu altın leğenler, beyaz olanlar, muhteşem giyinmiş. Ona cevabını beklediğimi söyle." Alaaddin'in annesi eğildi ve her şeyin kaybolmuş olduğunu düşünerek eve gitti. O verdi, Alaaddin'e mesaj ekledi, "Belki de senin için yeterince bekleyebilir. Cevap ver." "Düşündüğün kadar uzun değil, anne," dedi oğlu yanıtladı. "Prenses için bundan çok daha fazlasını yapardım." Cini çağırdı ve birkaç dakika içinde 80 köle geldi ve küçük evi ve bahçeyi doldurdu. Alaaddin onları yola çıkmaya zorladı. Saray, 2'ye 2, ardından annesi geliyordu. Çok zengin giyinmişlerdi, o kadar muhteşem mücevherler ki, herkes onları ve altın leğenleri görmek için toplanıyordu, başlarının üzerinde devam ettiler. Saraya girdiler ve diz çöktükten sonra sultanın önünde, tahtın etrafında yarım daire şeklinde kollarıyla duruyordu. Alaaddin'in annesi onları sultana sundu. O daha fazla tereddüt etmedi. Ama şöyle dedi, "İyi kadın, geri dön ve oğluna bunu söyle, onu kollarını açarak bekliyorum." Vakit kaybetmeden Alaaddin'e söyledi, ona acele etmesini söylüyordu. Ama Alaaddin önce cini çağırdı. "Bir kokulu banyo," dedi, "zengin işlemeli bir alışkanlık, bir at sultanın kölesini geçiyor ve 20 köle bana hizmet ediyor. Bunun dışında, anneme hizmet etmek için güzel giyimli 6 köle ve son olarak, 10.010 çantada altın taşları." Hemen söylersiz bitti. Alaaddin atlı atını alıp sokaklardan geçti, köleler altın serpiştiriyordu gitti. Çocukluğunda onunla oynayanlar onu tanımıyordu, büyümüştü, çok yakışıklı. Sultan onu görünce tahtından indi, sarıldı ve onu bir ziyafet düzenlendiği bir salona götürdü, onunla evlenmek niyeti vardı o gün prensese. Ama Alaaddin reddetti ve, "İnşa etmeliyim," dedi, "ona uygun bir saray," dedi ve ayrıldı. Eve döndüğünde, cin, "Bana en iyi mermerden bir saray inşa et, yemis, agat ile süslenmiş ve diğer değerli taşlar. Ortada bana büyük bir salon inşa edeceksin, kubbe, her iki tarafında 6 pencere bulunan 4 duvarı olan altın ve gümüşten oluşan 4 duvarı, tamamlanmamış bırakılacak bir kafes hariç hepsi elmas ve yakutlar. Ahırlar, atlar, damatlar ve köleler olmalı, git ve bakalım." Saray ertesi gün bitmişti ve cin onu oraya taşıdı ve ona tüm emirlerini sadakatle yerine getirdiğini gösterdi, hatta bir Alaaddin'in sarayından sultana kadife halı
Alaaddin'in annesi sonra dikkatlice giyindi ve saraya yürüdü köleleriyle birlikte, o da at sırtında onu takip etti. Sultan müzisyenler gönderdi, trompet ve ziller onları karşıladı, böylece hava müzikle yankılandı ve şerefe. Prensese götürüldü, prenses ona selam verdi ve ona şonel davrandı, büyük bir onur. Prenses gece babasına veda etti ve yola çıktı. Alaaddin'in sarayının halısı, annesinin yanında olduğu ve ardından 100 köle geldi. Alaaddin'i görünce büyülenmişti ki onu karşılamak için koştu. Prenses, dedi, güzelliğini suçlamak eğer seni rahatsız ettiysem cesaretim için. Bunu ona söyledi, gördüğü için ona karşı bu konuda babasına gönüllü olarak itaat etti. Düğünden sonra gerçekleştiğinde, Alaaddin onu salona götürdü, orada bir ziyafet düzenlendi ve onunla akşam yemeği yediler, ardından gece yarısına kadar dans ettiler. Ertesi gün Alaaddin, sultanı sarayı görmeye davet etti. Salona girerken yakutlar, elmas ve zümrütlerle dolu 24 pencere yıl, diye bağırdı, bu dünyanın harikası. Sadece bir şey var beni şaşırtıyor. Bir pencerenin tamamlanmamış kalması tesadüfen mi? Hayır efendim, kasıtla, diye karşılık verdi Alaaddin. Keşke senin majesteleri, bu sarayı bitirme şanına sahip olmak. Sultan memnun oldu ve şehrin en iyi kuyumcularını çağırdı. Onlara gösterdi bitmemiş pencere ve diğerleri gibi onu da takmalarını istedim. Efendim, sözcüleri yanıtladı, mücevherleri yeterince bulamıyoruz. Sultan kendi alkışını aldı, kısa süre sonra kullandılar ama boşuna, çünkü bir ay sonra iş yarım bitmemişti. Alaaddin, görevlerinin ne olduğunu biliyordu, kibirli oldu, işlerini geri almalarını ve mücevherleri ve cini geri taşımalarını istedi, pencereyi onun emriyle tamamladı. Sultan, onun hediyesini almasına şaşırdı, mücevherleri tekrar aldı ve Alaaddin'i ziyaret etti, o da ona pencerenin bitmiş olduğunu gösterdi. Sultan onu kucakladı, kıskanç vezir ise bunun eser olduğunu ima etti büyü için. Alaaddin, nazik tavrıyla halkın kalbini kazanmıştı. O yapıldı, sultanın ordularının kaptanıydı ve onun adına birkaç savaş kazandı, ancak eskisi gibi nazik kaldı ve böylece huzur ve huzur içinde yaşadı. Birkaç yıl. Ama Afrika'nın çok uzaklarında, büyücü Alaaddin'i hatırladı ve onun büyü sanatlarıyla Alaaddin'in mağarada mutsuzca ölmek yerine, kaçtı ve büyük bir onur içinde yaşadığı bir prensesle evlendi ve zenginlik. Zavallı terzinin oğlunun sadece sahip olabileceğini biliyordu, bunu lamba aracılığıyla başardı ve gece gündüz seyahat etti, ta ki Çin'in başkentine ulaştı, Alaaddin'in mahvolmasına kararlı. Geçerken kasabanın her yerinde harika bir saray hakkında insanların konuştuğunu duydu. "Cehaletimi affedin," diye sordu. "Saray nedir bahsettik? Prens Alaaddin'in adını duymadın mı?" "Saray," diye yanıtladı. "Dünyanın en büyük harikası mı? Yapacağım, eğer görmek istersen seni yönlendirir." Sihirbaz ona teşekkür etti, konuştu ve sarayı gördükten sonra onun cin tarafından kurulduğunu anladı. Lambayı ve öfkeyle yarı deli oldu. Lambayı ele geçirmeye kararlı oldu ve yine Alaaddin'i en derin yoksulluğa sürükler. Ne yazık ki, Alaaddin 8 gündür avlanmıştı, bu da büyücüye bolca zaman. Bir düzine lamba aldı, sepete koydu ve "Saray, eskiye yeni lambalar," diye bağırıyor, ardından bir alaycı bir bağırma kalabalık. Prenses, 420 pencereli salonda otururken bir mesaj gönderdi, gürültünün ne olduğunu öğrenmek için köle, o da gülerek geri döndü, böylece prenses onu azarladı. "Hanımefendi," diye yanıtladı köle, "kim yapabilir, yaşlı bir aptalın güzel yeni lambaları eskiye takas etmeyi teklif ettiğini görmek gülüyor onlar." Bunu duyan başka bir köle dedi ki, "Üzerinde eski bir köle var, oradaki Korniş ve sahip olabileceği." İşte bu sihirli lambaydı ki Alaaddin oradan ayrılmıştı, çünkü avlanmaya çıkamıyordu. Prenses, değerini bilmeden, gülerek köleye "Onu alıp değişim." Büyücüye gidip şöyle dedi, "Bana yeni bir lamba ver bu." Onu kaptı ve köleye alaylar arasında seçimini yapmasını istedi kalabalığın için. Umursamıyordu ama ağlamayı bıraktı ve dışarı çıktı. Şehir, yalnız bir yere açılıyor, orada gece doğana kadar kaldı, o zaman lambayı çıkarıp ovaladı. Cin ortaya çıktı ve büyücünün emri onu, sarayı ve prensesle birlikte taşıdığı için de, Afrika'da yalnız bir yere gidiyordu. Ertesi sabah sultan pencereden Alaaddin'in sarayına baktı ve gözlerini ovuşturdu, çünkü gitmişti. Veziri çağırdı ve neyin olduğunu sordu. "Saraydan ol." Vezir de dışarı baktı ve şaşkınlıkla kayboldu. Yine büyüye bağladı ve bu sefer sultan ona inandı ve Alaaddin'i zincirlerle geri getirmek için 30 adam atla gönderdi.
Onunla tanıştılar, eve binip onu bağladı ve yürüyerek onlarla gitmeye zorladı. İnsanlar, ancak onu seven kişi, silahlı olarak takip etti, ona zarar gelmemesini sağlamak için. Evet, sultan önünde taşındı, sultan celladın başını kesmesini emretti. Cellat Alaaddin'i diz çöktürdü, gözlerini sardı ve mızrak kalkışını kaldırdı vurmak için. O anda vezir, kalabalığın zorla avluya kadar ilerledik ve Alaaddin'i kurtarmak için duvarlara tırmanıyorlardı. Cellat elini durdurmalı. İnsanlar gerçekten çok tehditkar görünüyordu, sultanın pes ettiğini, Alaaddin'in bağlanmasını emrettiği ve affettiği kalabalığın görüntüsünü görmek. Alaaddin şimdi ne yaptığını öğrenmek için yalvarıyordu. "Sahte zaval," dedi sultan, "buraya gel," ve pencereden ona sarayının durduğu yeri gösterdi. Alaaddin öyleydi, tek kelime edemediği için şaşırdı. "Sarayın ve benim sarayım nerede? Kızım," diye sordu sultan. "İlk olarak o kadar derin değilim, endişeli. Ama kızımı almalıyım, onu bulmalısın ya da kaybet." Kafa. Alaaddin, onu bulmak için 40 gün bekledi, söz verdi, sultanın isteği üzerine geri dönmeden ölümü çekemedi. Duası kabul edildi ve sultanın huzurundan üzgün bir şekilde ayrıldı. 3 gün boyunca deli gibi dolaştı, herkese ne olduğunu sordu sarayının için, ama sadece güldüler ve ona acıdılar. Bir deniz kıyısına geldi River ve diz çöküp dualarını yaptıktan sonra kendini attı. Yaparken bu yüzden hala taktığı yüzüğü ovuşturdu. Mağarada gördüğü cin ortaya çıktı ve vasiyetini sordu. "Hayatımı kurtar, cin," dedi Alaaddin, "ve sarayımı geri getir." "Bu benim gücümde değil," dedi cin ise, "ben sadece yüzüğün kölesiyim, ona sormalısın." "Lamba, yine de," dedi Alaaddin, "ama beni alabilirsin saraya ve beni sevgili eşimin penceresinin altına bırak." O at bir keresinde kendini Afrika'da, prensesin penceresinin altında buldu ve uyuyakaladı sadece yorgunluktan. Kuşların şarkısıyla uyandı ve kalbi hafifledi. Gördü açıkça tüm talihsizliklerinin lambanın kaybından kaynaklandığı ve onu kim çaldığını boşuna merak etti. O sabah prenses, o zamandan beri olduğundan daha erken kalktı, büyücü tarafından Afrika'ya taşındı ve onun eşliğine katlanmak zorunda kaldı günde bir kez. Ancak ona o kadar sert davrandı ki orada yaşamaya cesaret edemedi tamamca. Giyinirken, kadınlardan biri dışarı baktı ve Alaaddin'i gördü. Prenses koşup pencereyi açtı, çıkardığı sesle Alaaddin yukarı baktı. Ona seslendi, kendisine gelmesi için seslendi ve bu neşeler büyüktü, birbirlerini tekrar görmek. Onu öptükten sonra Alaaddin şöyle dedi, Tanrı adıyla, "Prenses, bir şeyden önce senden rica ediyorum. Bir şey konuşmadan önce, yoksa, hem senin hem benim iyiliğimiz için, bıraktığım eski bir lambanın başına ne geldiğini söyle, gittiğimde 420 pencereli salondaki kornişte avlanıyor." "Ne yazık ki," dedi, "ben masum davalıyım," acılarımızı ve ona lambanın değişimini anlattı. "Şimdi ben biliyorsun," diye bağırdı Alaaddin, "Afrikalı sihirbazı teşekkür etmemiz gerektiğini bunun için." "Lamba nerede?" "Onu yanında taşıyor," dedi prenses. "Biliyorum, çünkü bunu göğsünden çıkarıp göstermek için ben. Sana olan inancımı kırıp onunla evlenmemi istiyor, senin babamın emriyle başı kesildi. O sürekli senin hakkında kötü konuşuyor ama ben sadece gözyaşlarımla cevap ver. Eğer ısrar edersem, sanmıyorum ama kullanacağını düşünüyorum şiddet." Alaaddin onu teselli etti ve bir süre onu bıraktı. Değişti, kasabada ilk tanıştığı kişiyle kıyafetler ve bir kişiyi satın almıştı. Toz prensese geri döndü, o da onu küçük bir yan kapıdan içeri aldı. "En güzel elbiseni giy," dedi ona ve sihirbazı gülümseyerek karşılayın, bu da onun, sizin beni unuttu. Onu seninle yemek yemeye davet et ve şarabı tatmak istediğini söyle. Ülkesi, biraz alacak, yokken sana ne yapacağını söyleyeceğim, yap. Alaaddin'i dikkatle dinledi ve o ayrıldığında, süslenmiş Çin'den ayrıldığından beri ilk kez neşeyle, kendisi de neşeyle. Bir korset taktı ve elmaslardan yapılmış başörtü ve bir bardakta onun ondan daha güzel olduğunu görmek büyücüye her zaman karşıladı ve büyük şaşkınlıkla şöyle dedi, "Ben Alaaddin'in öldüğünü ve tüm gözyaşlarımın onu geri getirmeyeceğini aklımda tuttu, bana göre, artık yas tutmamaya kararlıydım ve bu yüzden seni akşam yemeğine davet ettim benimle. Ama Çin'in şaraplarından bıktım ve şabırlarını tatmak isterim." Afrika. Büyücü bodrumuna uçtu ve prenses tozu koydu, Alaaddin ona fincanına vermişti. Geri döndüğünde ona içmesini istedi. Afrika şarabında sağlığı, onun karşılığında kendi kadehini vererek, onunla barıştığını gösteriyordu.
İçmeden önce sihirbaz ona bir konuşma yaptı güzelliğini övmek için ama prenses onu yarıda keserek şöyle dedi: "Haydi önce iç, sonra ne istersen söyle." Bardağını koydu, dudaklarına kadar tuttu ve orada tuttu, büyücü ise kendi dudaklarını tamamen boşalttı ve cansız geri düştü. Prenses sonra Aladdin'in kapısını açtı ve onu fırlattı, kollarını boynuna dolar, ama Aladdin ölü büyücüye gitti, lambayı çıkardı, yeleğinden çıkmış ve cine sarayı ve içindekileri Çin'e taşımasını emretti. Bu yapıldı ve odasındaki prenses sadece 2 küçük şok yaşadı ve eve döndüğünü hiç düşünmemişti. Sultan, dolabında oturup kayıp kızı için yas tutuyordu, tesadüfen başını kaldırdı ve gözlerini ovuşturdu, çünkü orada önceki gibi saray duruyordu. Hızla oraya gitti ve Aladdin onu salonda karşıladı. 4-20 pencere, yanında prenses vardı. Aladdin ona ne söylediğini söyledi ve ona büyücünün ölü bedenini gösterdi, böylece inan. 10 günlük bir ziyafet ilan edildi ve sanki Aladdin artık hayatının geri kalanını huzur içinde yaşayabilirdi. Ama bu kaderdi. Afrikalı büyücünün daha küçük bir erkek kardeşi vardı, mümkünse daha kötü biriydi ve kendisinden daha kurnazdı. İntikamını almak için Çin'e gitti, kardeşinin ölümü üzerine Fatima adında dindar bir kadını ziyaret etmeye gitti ve düşünerek ona faydalı olabilirdi. Hücresine girdi ve ona hançer vurdu, göğüsleri, ölüm tehdidi altında kalkmasını ve onun emrini yerine getirmesini söyledi. Değişti onunla birlikte giysiler, yüzünü onunki gibi boyadı, duvağını taktı ve öldürdü onu, hikaye anlatmasın diye. Sonra Aladdin sarayına doğru gitti ve tüm insanlar, onun kutsal kadın olduğunu düşünerek etrafında toplanıp öpüştüler ellerini ve kutsamasını dileniyordu. Saray vardığında öyle bir şey vardı, etrafında yükselen gürültü, prensesin kölesine pencereden dışarı bakmasını istediği bir gürültü ve sorunun ne olduğunu sorardı. Köle, bunun kutsal kadın olduğunu, iyileştirdiğini söyledi, insanları hastalıklarına dokunuşuyla ele geçirdi, bunun üzerine uzun zamandır Prenses Fatima'yı görmek istedi, onu çağırdı. Prensese gelişi büyücü sağlığı ve refahı için dua etti. Yaptığı, prenses onu yanına oturtturur ve her zaman yanında kalmasını yalvarır. Yanlış, daha iyisini istemeyen Fatima kabul etti ama örtüsünü aşağıda tuttu, keşfedilme korkusu. Prenses ona salonu gösterdi ve ne olduğunu sordu. "Düşünmüş oldum. Gerçekten güzel," dedi sahte Fatima. "Aklımda sadece bir şey istiyor." "Peki ne?" dedi prenses. "Keşke bir raun yumurtası olsaydı," o da yanıtladı, "bu kubbenin ortasından asılı kalsaydık. Bu dünyanın harikası." Bundan sonra prenses sadece raun yumurtasını düşünemedi ve Aladdin avdan döndüğünde onu çok kötü bir mizah içinde buldu. Yalvardı, neyin yanlış olduğunu anlamaya çalıştı ve ona salondaki tüm zevkinin kubbeden sarkan bir rok yumurtası olmadığı için şımartılmış. "Eğer öyleyse hepsi," diye yanıtladı Aladdin, "yakında mutlu olacaksın." Onu terk etti ve lambayı ovuşturdu. Cin görünce ona bir raun yumurtası. Cin öyle yüksek ve korkunç bir çığlık attı ki salon titredi. "Acımasız," diye bağırdı, "yaptığım için yeterli değil mi? Her şey senin için, ama bana efendimi getirip asmamı emretmelisin, bu kubbenin ortasında mı? Sen, eşin ve sarayın bunu hak ediyorsun." Kül oldu. "Ama bu isteğin senden değil, Afrikalı büyücünün kardeşi, onu yok ettin. Şimdi sarayında. Kutsal kadın kılığına girmiş, onu öldürmüştü. O dileği koyan oydu, karının kafası. Kendine iyi bak, çünkü seni öldürmek istiyor." "Öyle diyebiliriz." Cin kayboldu. Aladdin prensese geri döndü, başının ağrıdığını söyledi ve bunu istedi, kutsal Fatima getirilmeli, elini ona koymak için. Ama sihirbaz yaklaştığında, Aladdin hançerini kaptı ve kalbine kadar deldi. "Ne yaptın mı?" diye bağırdı prenses. "Kutsalını öldürdüm kadın." "Öyle değil," diye yanıtladı Aladdin, "ama kötü bir adam büyücü ve ona nasıl kandırıldığını anlattı." Bundan sonra Aladdin ve eşi huzur içinde yaşadılar. Sultanın yerine geçti, öldü ve uzun yıllar hüküm sürdü, geride uzun bir kral soyu bıraktı.